Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam yaz aylarına uygun, çok lezzetli, bir o kadar da hafif çilekli yaz pastası yapacağız. Pandispanyası limon kabuklu, kreması gerçekten çok hafif. Çilekle birlikte birleşince ortaya inanılmaz güzel bir sonuç çıktı. Yiyenlerden tam not aldı. Mutlaka tavsiye ederim. Şimdi yapımına başlayalım. 6 tane yumurta sarısının üzerine 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı toz şeker ekledim. Karışımın rengi açılana kadar çırpıyorum. Daha sonra üzerine 5 yemek kaşığı sıcak su ekleyerek tekrardan çırpıyorum. 5 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum ki kekim biraz daha nemli olsun. Çırpma işlemine devam ediyorum. 1,5 su bardağı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu bu şekilde eliyorum. Silikon bir çırpıcıyla dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Bir tane limonun kabuğunu rendelemiştim. Onu da ekleyip karıştırıyorum. Limon kabuğu gerçekten inanılmaz güzel bir aroma veriyor. Eğer pandispanyadaki yumurta kokusu sizi rahatsız ediyorsa mutlaka limon rendesi denemenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda kek piştikten sonra ev çok güzel limon kokuyor. 6 tane yumurta akını mikserime aldım. Üzerine yarım çay kaşığı tuz ekledim. Yüksek devirde çırpıyorum. Bu karışım iyice kabaracak ve sertleşecek. Toplamda 6-8 dakika kadar çırpıyorum. El mikseriniz varsa biraz daha uzayabilir. Yumurta sarılı karışımın yarısını ekledim. Yine silikon çırpıcıyla dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Kelepçeli kalıbımın içine biraz tereyağı sürmüştüm ve yağlı kağıt sermiştim. Görmüş olduğunuz gibi benim kelepçeli kalıbım akıtmıyor ama eğer sizin kalıbınız akıtıyorsa, daha doğrusu çemberiniz, yağlı kağıdı bu şekilde tabanına sarabilirsiniz. Böylece akıtma yapmayacaktır. Hazırlamış olduğum pandispanya harcını kalıbımın içine alıyorum. Önceden ısıtılmış 170 derece fanlı fırında yaklaşık 45 dakika 1 saat kadar pişireceğim. Her fırında farklılık gösterebilir, o yüzden dikkatli olalım. En son tezgaha birkaç kez sert bir şekilde vuruyorum ki içerisinde herhangi bir hava kabarcığı kalmasın diye. Şimdi pandispanyam pişti. Gördüğünüz gibi dümdüz eşit bir şekilde kabardı. Çok güzel oldu. Soğuturken mutlaka ters çevirin ki orta kısmı çökmesin. Yağlı kağıdımı çıkartıyorum. Kenar kısımlarındakini de çıkartıyorum. Bu şekilde soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra kesme işlemi yapacağım. Bu şekilde bir pasta telim var. Pandispanyalarımı her zaman bununla katlandırıyorum. Çok pratik oluyor. Aynı zamanda eşit kesiliyor. 3 katı ayırdım. Şöyle dokusunu göstereyim. Gördüğünüz gibi tam bir sünger pandispanya. Çok lezzetli oldu. Limon kabuğuyla mutlaka deneyin derim. Şimdi kremasını yapacağız. 400 gram labne, 1 kutu krema. Burada kremanın markası önemli. Yoğun kıvamlı bir krema kullanmanız gerekir. 1 poşet krem şanti, 1 su bardağı hindistan cevizi, 3 yemek kaşığı pudra şekeri kullandım ama sonradan 2 yemek kaşığı daha ekledim. Şekeri az geldi. Siz de damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. İlk olarak kremamı kabıma alıyorum. Dediğim gibi yoğun kıvamlı bir krema kullanmanız gerekir. Ben genellikle Sütaş, Tikveşli ya da Dost kullanıyorum. Bu 3 kremanın kıvamı çok güzel. Size de tavsiye ederim tatlılarda. Üzerine 1 poşet toz şanti ekledim. Şimdi çırpıyorum. Yaklaşık 3 dakika. Üzerine pudra şekeri, hindistan cevizi ve labneyi ekliyorum. Tekrardan çırpacağım. Krema sadece bu kadar. Gerçekten çok kolay, çok da hafif oluyor. Dediğim gibi burada şekeri az geldiği için 2 yemek kaşığı daha ekledim. Toplamda 5 kaşık kullandım. Şimdi pandispanyamın ilk katını aldım. Biraz sütle ıslatıyorum. Islatmayabilirsiniz de.
Hazırlamış olduğum kremayı sıkma poşetine almıştım. Ucuna da düz bir duy taktım. Bu şekilde kenar kısmını sıktıktan sonra ortaya gelişigüzel sıkıyorum. Orta kısım önemli değil. Daha sonra küçük doğramış olduğum çilekleri ekliyorum. İsterseniz farklı meyvelerle de yapabilirsiniz. Biraz da damla çikolata ekledim. İkinci katı da ekliyorum. Sütle ıslatıyorum. Tekrardan krema sıkıyorum. Çilekleri de ekliyorum. Tekrardan biraz damla çikolata ekleyeceğim. Aslında bu eklediğim eritmelik çikolata ama ben bunu damla çikolata olarak da kullanıyorum boyutu çok büyük olmadığı için. Son katı da ekledim. Artık kalan kremayla en üstü tamamlayacağım. Pastayı kaplamadım. Siz isterseniz krem şanti çırpıp pastanızı kaplayabilirsiniz. Ama ben bu sefer bu şekilde yapmak istedim. Bu arada krema tam yetiyor. Üzerine çileklerimi gelişigüzel kullanıyorum. Bu tarifi 22 santimlik bir kalıpta yaptım ama isterseniz 24 santimlik bir kalıpta da yapabilirsiniz. Biraz ahududu, yaban mersini ve nane yaprakları da ekledikten sonra pastam bitmiş oluyor. Mümkünse 4-6 saat kadar buzdolabında bekletmenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli ve çok hafif bir pasta oldu. Yiyenlerden tam not aldı. Şimdi size dilimlenmiş halini de göstereceğim. Ben burada pastayı bekletmeden kestim. Siz eğer dediğim gibi 4-6 saat kadar buzdolabında dinlendirip keserseniz çok daha iyi bir sonuç alırsınız. Evet, pastamın içi de bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.